Evet, merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi, şöyle ki bugün kalktığımda fark ettim ki sanki hasta olmaya başlıyorum. Hani boğazınızda böyle yutkunursunuz ya ve yutkunurken boğazınızın acıdığını anlarsınız. Sanki olma ihtimalim varmış gibime geliyor. İnşallah hasta olmam ya. Gideyim de bir sarımsaklı yoğurt yiyeyim. İnanmıyorum ya. Ay sen ne iğrenç, ne gerizekalı. Hasta olursam çekemeyeceğim. Yatak döşek yatacağım. O yüzden dedim hemen çekeyim. Zaten yatakta hasta hasta yatarken de editlenir, bir şekilde editlenir diyerekten çekmeye karar verdim. Belki de hasta olmam. Neden? Çünkü zırt pırt C vitamini içiyorum. Başlıkta gördüğünüz üzerine K-pop üzerine konuşacağız. Şimdi şöyle K-pop tabii ki de bu BTS'le ve Blackpink'le aşırı fazla ilerledi, aşırı fazla ünlendi, popüler oldu vesaire. Yani şu son kaç yılda diyelim? Son 6 yılda, son 6 yılda aynen. Son 6 yılda K-pop böyle bir artık tüm dünyaya, özellikle Amerika'ya iyice oturmaya başladı. Amerika'daki işte programları vesaire çıkıyorlar. İşte Amerika'daki o gece programlarına, late night show'lara falan filan çıkıyorlar. Artık iyice yani istediklerini yapabildikleri bir durumdalar. Yani ben burada açıkçası birazcık şunu anlatacağım. Her şey okey, güzel ama ben biraz bildiğim yönden gideceğim ve vokal konusuna, ses konusuna değineceğim. Şu anki K-pop dünyasında özellikle Allah'ım öyle bir şey başlamış ki zaten vardı elbette, yok değildi ama herkes yani bir iki kullanırdı. Hani ufak tefek kullanılan bir şeydi. Yani böyle bir sektöre tamamen entegre etmişler ya, ne kadar yani gerçekten sinirlerimi tepeme çıkartıyor bu özellikle. Pre-recorded. Pre-recorded olayı artık ele geçirmiş ya sektörü. Şöyle, ben zaten K-pop olayına kaç yıl oldu hani böyle bir gireyim de bir video izleyeyim diyeli. 2024'teyiz. Kaç yıl olmuştur? 7 yıl filan olmuştur herhalde. Gerçekten ben o kadar uzağım şu anki şeye. Ama tabii ki de bu videoyu çekmeden önce dedim ki şöyle bir güncel olan K-pop sektörüne ve K-pop performanslarına bakayım dedim. O grupların, işte solo şarkıcıların falan filan. Aman ya Rabbim. Hani şöyle söyleyeyim, artık playback denilen şey de kalmadı. Hani playback nedir? İşte stüdyo kaydının üzerine şarkı söylemek, işte bu şarkının üzerine dans koreografileri falan filan yapmak, ağzını oynatmaktır. Ama pre-recorded dediğiniz şey sahneye çıkmadan önce kaydediyorlar. Yani canlı kaydediyor, canlı söyleyerek kaydediyorlar. Evet. Bu kayıt baktılar, oldu mu? Az çok. Tamam diyorlar. Bunu biz canlıya çıktığımızda, canlı performans sergilemeye çıktığımızda bunu kullanalım ki canlı söylüyormuş gibi gözükelim. Çünkü neden? Ses zaten daha önceden stüdyo kaydı değil, canlı bir kayıt. Yani ve bu kaydı işte onlar dans ederken vesaire kullanıyorlar ki, stüdyo olmayan kaydı kullanıyorlar ki insanlar bunun canlı olduğuna inansın. Ve şöyle bir sıkıntı var. Bakın şimdi Koreliler gerçekten müziği seven insanlardır. Halkı bile müzikle ilgili insanlardır ve anlarlar. Kim canlı söyler, kim playback söylüyor, kim iyi şarkı söylüyor, kim kötü şarkı söylüyor, kim ne kadar iyi, ne kadar kötü. Bunu o kadar iyi anlayan bir milleti ki şu an bakıyorum, bu pre-recorded'la Korelileri bile kandırmışsınız lan. Koreliler bile şey yazıyor hani böyle alta. İşte işte ne kadar güzel söylemişler. İnanamıyorum, işte bu devirde böyle canlı söyleyen kaldı mı? Canlı söylediklerini sanıyorlar. Bakın, siz inanılmazsınız. Kendi halkınızı bile nasıl kandırdınız ya? Ki sizin halkınız cin gibidir bu konularda, bilirsiniz. Şuna bir bakalım. Birlikte bakın, herkes Allah'ım işte ne kadar iyi söylemişler, artık böyle hem bir de şey yazmışlar. Hem dans edip hem
söyleyen insanlar kaldı mı? Bayılıyorum ya. Daha önce canlı söyledikleri bir kaydı alıp üzerine yapıştırıyorlar. Bakayım altta yorumlara gel. Ne yazmış? Gözler görmüyor ki. 보컬 이시대랩 그리고 비주얼 진짜 완벽해. Nerede? Şey yazmışlar. 도대체 라이브 못하는 애들 너무 많은데 여긴 진짜 nomsabyo이다. Ne? Ha, nomsabyo이다. Yani işte şey diyor. Yani günümüzde işte canlı söyleyebilen çocuklar yok. Hani siz iyi söylüyorsunuz falan filan demek istiyorlar. Yani işte hepsinin işte canlı sesi duyuluyor demek istemiş. Sonra demiş ki işte devamında yeniler ama işte hani hiç yeni olduklarını göstermiyorlar gibisinden yorumlar yapmışlar. Şimdi bakın size bir kez biyoloji anlatmam gerekiyor. Bunu anlamanız için. İmkansız. Daha demin dediğim olay. Bir kez zaten kız pese iniyor ve kafasını kaldırıyor. Yani o kadar imkansız ki. Yani dediğim gibi insan yapısı, insan vücudu, insanın boğazı, insanın ses tellerine göre zaten kafayı o kadar kaldırırken öyle bir pesi zaten çıkartamazsın. Nasıldı tonu? Tona tekrar bir bakalım. Say, say, say. Üste. Sa. Bak ben şu an zorlanıyorum. Çünkü zaten pes böyle söylenir mi? Yani sesin yani kafanızı bakın konuşurken bile kafanızı kaldırdığınızda ses nerede toplanıyor şu an? Gördünüz mü? Mantıklı mı? Değil. Adım atarak şarkı söylerken bile şimdi bakın bu ayakları bu ayaklarınız ya şu ayağınızın bir tanesini bastınız. Ses bile o ayağınızı bastığınız baskıya göre çıkıyor. Bakın. Yani imkanı yok. Bir de yazmışlar işte canlı söylüyorlar wow bilmem ne. İşte mesela MTV miydi, VMA miydi? Geçenlerde işte Lisa diye bir şarkıcı, Blackpink grubundan Lisa diye bir şarkıcı gelmiş işte performans sergiliyor. Okey. Ama yine aynı mantık pre-recorded çıkmış. Sanıyor ki bunu Amerika'da, İngiltere'de insanlar çakmayacak. Tabii ki de büyük bir patlama oldu ve işte Lisa çıktı sadece dans etti. Şarkı söylemedi. İşte bazıları da kalkıp neymiş işte o VMA'ye gidenler, o VMA'ye giden fanlar işte fotoğraf çekmiş de video çekmiş de bakın işte canlı söz söylemiyor. İmkanı yok. Mikrofonu yakına getirdiğinizde zaten hani bazen böyle sesler çıkabilir mikrofondan. O yüzden diyorlar ki burada arada öyle sesler çıkıyor. O yüzden diyorlar ki işte aslında canlı söylüyordu diyor sevgili fanları. Anı bekleyemiyorum şu an. Şöyle yapıyor işte Lisa Rappin yapıyor. Arkadaşlar göğsünüzü oynatırken sen burayı böyle yapacaksın ve böyle yani imkanı yok ya. Böyle bir şey imkanı olma ihtimali var mı sizce? Var mı? Bana bir söyleyin bakalım. Yani burada da işte pre-recorded üzerine söylediği için yani eskiden yapılmış bir canlı kaydın üzerine söylediği için o sırada canlı söylemediği için linçlendi. Amerika'da bu kadar sıkı yapılan bir şey değil ki. Kore zaten pre-recorded olayından zaten geçilmiyor. Ama sen kalkıp bunu Amerika'da böyle sen yapıştırırsan sana derler ki agucuk gugucuk. Olay sadece insanları eğlendirmekse okey. Yani insanlar sonuçta sen pre-recorded yaptığını bile anlamıyor yani. Ama ben mesela yani böyle bir sektörün içinde ben kendime bunu yediremem ya. Yani karşımdakini kandırıyorum eğlensin diye. Yok yani. Bir sürü
şarkı söyleyip dans etmek isteyen insanlar olabilir şu an. Dans ederken nasıl böyle şarkı söyleyebilirler? İnanılmazlar. Ben yapamıyorum. Onlar nasıl yapıyor diye düşünen varsa düşünmesin. Okey? Yani o değil. Hem şarkı söyleyip hem dans etmek istiyorum ve birini örnek almak istiyorum diyorsanız bu K-pop grupları değil. Git Beyoncé'yi örnek al. Nasıl? Çünkü Beyoncé'yi izlerseniz nasıl hareket ederken sesim nasıl bozulmazı düşündüğünü dahi görürsünüz sahnenin içerisinde. O yüzden gidip Beyoncé'yi izleyeceğiz. Bakın hazır mıyız? Şimdi It's the way diye gidiyor ya. It's the way diye gidiyor. Şurası. Bakın yandaki dansçılara bakın. Bir de Beyoncé'ye bakın. O sırada sesi çıkarmak için yani o sesi çıkarmak için dansçılar kadar eğilip kalkmıyor. Çünkü neden? O sesi çıkarmak için. Yani yanındaki dansçılar gibi yanındaki dansçılar kadar böyle eğilip kalksa imkanı yok onu çıkarmasına. Yani hem böyle şey ya hani dönercilerin önündeki böyle balonlar olur ya böyle. Hem öyle dans edip hem de böyle bir yüksek nota çıkarmanız imkansız. Oradaki şeyi ben şu an duracağım çünkü şu an yapacağım şey yüksek nota. Çıkmam gerekiyor. Burada herhangi bir hareket yaparsam veya herhangi çok hızlı bir hareket yaparsam nota kayabilir. Kaymaması için benim bu hareketleri yapmamam lazım diyor. Bunu siz de görüyorsunuz. Mesela hani 2010 ile 2015 gibi böyle aralarında ki Kore grupları böyle değildi. Bir örnek göstereceğim şimdi. Kore'deki neredeyse işte erkek şarkıcıların %95'i ince sesli yani %95 tenor. Hani bariton bir yani yok derecede az olduğu için herkesin sesi böyle sivrisinek inceliğinde bir şey var ve buna çok alışıklar. Kore. Keza Japonya'da da öyle bilirsiniz. Olayını. Kalın sesli olanlar, kadın erkek fark etmez. Biraz daha incelteyim. Yani ona çıkmaya çalışıyorlar. Yapma. Sen böyle güzelsin. İnce olan güzel diye bir şey yok ki. Niye sesini bilerek değiştirmeye çalışıyorsun ve değiştirmeye çalıştığınız da belli oluyor. En nefret ettiğim olaylardan bir tanesi ya. Işık değişiyor. Kore'de hep böyle bir şey var. Yani ince sesi incelt. Yeto ya. Yani gerçekten ve fark ettiyseniz bu Koreli gruplarda hep aynı. Koreli gruplarda dans ediyorsun. Herkes aynı koreografiyi yapmak zorunda. Ağzını oynatıyorsun, sahneden iniyorsun. Sahneye çıktığınızda bence grup olarak bile çıksa insan herkes istediğini yapabilmeli. İstediği gibi o duyguyu yüzüne koyabilmeli ya. Ne demek istiyorum? Mesela işte bir şarkının bir sözünü söylüyorsunuz ve o sözde işte acı dolu bir şey var. O acıyı ben bugün farklı yansıtmak istiyorum yüzümde. Ama gruptasınız ve grupla birlikte aynı dansı, aynı mimikleri yapmak zorundasın. İstediğiniz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani sahneye çıkıyorsun ama çıkıyorsun sadece. Mesela elbette takdir edersiniz ki mesela 5-6 kişilik gruplar var. Bu 5-6 kişilik gruplarda herkesin dansı mükemmel değil. Herkes aynı şekilde süper iyi dans etmiyor. Kimisi kimisinden daha iyi dans ediyor. Kimisi kimisinden daha kötü dans ediyor. Kimisi şarkı söylemeyi daha çok seviyor o gruplarda. Kimisi dans etmeyi daha çok seviyor. O zaman buna göre sahnede bir özgürlük yaratılmalı. Ama yok, hepsi aynı şeyi yapmak zorunda. Yani bir salsalar bence. Mesela daha demin gösterdiğim grup getireceğim. Öyleydi. Mesela oradaki kalın sesli rap yapan çocuk sıfır dans yeteneği. Ama o dans etmese de olur. Çünkü herkes
kendi kimliğini ortaya koyuyordu. Bence böyle olmalı zaten. Ki insanlara doğal gelsin, ki insanlara samimi gelsin, ki her bir üye, her bir birey kendi yeteneğini gösterebilsin. Bireysel olarak en rahat konumda olmalısınız ki, en kendinizi gösterebileceğiniz konumda olmalısınız ki yeteneğinizi sergileyebilirsiniz. Yeteneğinizi sergileyebildiğinizde otomatik olarak dışarıdan yetenekli gözükürsünüz. Her endüstrinin olduğu gibi bu endüstrinin de böyle açıkları var maalesef. Böyle kötü yönleri, saçma yönleri var. Bu video bu kadar. Başka bir videoyla, başka bir konuyla tekrar geleceğim.